Felsefenin belki de en tuhaf bilmecelerinden birine hoş geldiniz. Konumuz hiçbir şey söylemeyen bir metin. Evet, Ludwig Wittgenstein'ın kasıtlı olarak boş bıraktığı sayfalar. Peki ama hiçliğin içinde nasıl bir anlam bulabiliriz ki? Gelin bu felsefi yolculuğa birlikte çıkalım. Ama başlamadan önce bu tarz derinliklere dalmayı seviyorsanız Kitap Felsefe kanalına abone olarak bize katılmayı unutmayın. Bu analizde bize yol gösterecek olan eser, 20. yüzyılın en sarsıcı filozoflarından Ludwig Wittgenstein'ın başyapıtı Felsefi Soruşturmalar. Yani öyle bir eser ki bu, sadece kelimelerin ne anlama geldiğini değil, dilin ta kendisini, onun sınırlarını, hatta düşüncenin kendisini sorgulayarak felsefenin yönünü tamamen değiştirmiş. İşte asıl mesele de bu. Karşımızda kelimeler yok, sadece bomboş bir alan var. Peki biz neyi açıklayacağız? Bu soru, incelememizin tam kalbindeki paradoksu oluşturuyor ve bizi doğrudan merakımızın merkezine çekiyor. Hadi o zaman bu bilmecenin içine dalalım. İlk durağımız kelimelerle değil, kelimelerin yokluğuyla önümüze konan bu felsefi bulmaca. Amacımız bu boş sayfaların ne anlama geldiğini çözmeye çalışmak. Araştırmamıza başlıyoruz. Kitabı açıyoruz. İlk sayfa tamamen boş. Hani bir beklentiniz olur ya, işte o beklentiyi yerle bir eden tuhaf bir sessizlik karşılıyor bizi. Kendi kendinize diyorsunuz ki, herhalde bir basım hatasıdır, olur böyle şeyler. Ama sonra ikinci sayfayı çeviriyorsunuz ve sessizlik aynen devam ediyor. İşte o an bunun sıradan bir boşluk olmadığı, kasıtlı bir şey olduğu hissi uyanmaya başlıyor. Ve bu durum böyle sayfa sayfa devam ediyor. Karşımızdaki şey bir bilgi kaynağı falan değil, adeta bir hiçlik, tam bir bilgi yoksunluğu hali. Tam bu noktada bir durup düşünmemiz lazım. Yani bu gerçekten basit bir baskı hatası mı, yoksa bu boşluğun kendisi mi bize bir şey anlatmaya çalışıyor? Mesaj bu sessizliğin ta kendisi olabilir mi? Peki bu boşluğu nasıl anlamlandıracağız? Gelin bunun için Wittgenstein'ın kendi felsefesine, o meşhur dil oyunu kavramına başvuralım. Bu kavram, dilin kuralları olmayınca ne olacağını anlamamız için harika bir anahtar. Wittgenstein diyor ki, dil aslında kuralları olan bir oyun gibidir. Kelimeler de bu oyundaki taşlardır. Şöyle düşünün, bir piyonun değeri nedir? Satranç tahtasında nasıl hareket edebildiği, değil mi? İşte bir kelimenin anlamı da tam olarak budur. Dilde nasıl kullanıldığına, hangi kurallara göre oynandığına bağlıdır. Tamam, şimdi bu fikri alalım ve bizim boş sayfalar sorununa uygulayalım. Düşünsenize, bir oyun tahtası var ama üzerinde hiç taş yok. Oynayacak hiçbir kelime yok. O zaman hangi kurallar geçerli olabilir ki? İşte içinde bulunduğumuz ikilem tam olarak bu. Bir yanda kuralları belli, anlamın ve iletişimin mümkün olduğu bir oyun var. Diğer yanda ise bizim durumumuz. Taş yok, kural yok. Peki böyle bir oyuna nasıl başlayacağız? Nasıl bir anlam bulacağız? Bize ne iletilmeye çalışılıyor? Belki de, belki de en başından beri yanlış yere bakıyoruzdur. Belki de cevap, söylenebilen şeylerde değil de kasten söylenmeyenlerde, yani sessizliğin kendisindedir. Gelin şimdi şu inanılmaz ihtimali bir düşünelim. Ya kelimelerin bu yokluğu mesajın ta kendisi ise? Ya bu sessizlik bize kelimelerin anlatabileceğinden çok daha fazlasını anlatıyorsa? Ve işte bu düşünce bizi doğrudan Wittgenstein'ın o efsanevi sözüne getiriyor. Üzerine konuşulamayan konusunda susmalı. Şimdi anlıyor musunuz? Bu boş sayfalar bir baskı hatası falan değil. Bu dilin sınırlarını, kelimelerin yetersiz kaldığı o derin yerleri bize gösteren çok güçlü bir felsefi eylem. Peki bu yeni anlayışla gelin o sayfalara tekrar bakalım. Artık onlar bomboş görünmüyor, değil mi? Tam tersine söylenmemiş olanın o inanılmaz derin anlamıyla dolular. Peki ne gösteriyor bu boş sayfa bize? Birincisi, dilin sınırları olduğunu. İkincisi, bazı kavramların, bazı derin gerçeklerin kelimelerle ifade edilemeyeceğini, anlayışın sadece var olan şeylerden değil, yokluktan da gelebileceğini ve belki de en önemlisi, en derin ifadelerin aslında en sessiz olanlar olabileceğini. Yani işin özü şu, bu sayfaların değeri onları okumakta değil, bizzat deneyimlemekte yatıyor. Wittgenstein'ın amacı bize bir şeyler anlatmak değil, tam tersine bilgi ve anlam hakkındaki bütün varsayımlarımızı sorgulatmak. Kelimeleri ararken karşımıza çıkan o derin sessizlik var ya, işte o, felsefenin ta kendisi. Ve tüm bu yolculuk bizi son, kışkırtıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir düşünün.
Anlam bulmak için gerçekten her zaman kelimelere mi muhtacız? Yoksa asıl önemli olan şeyler tam da kelimelerin bittiği, sustuğu o yerde mi başlıyor?